Bir malzemenin içindeki elektronlar bildiğimiz anlamda parçacık gibi davranmayı bırakırsa ne olur? İlk sezgi şunu söyler: düzen bozulur, fiziksel tanım çöker ve sistem karmaşaya sürüklenir. Fakat son yılların en çarpıcı kuantum madde sonuçlarından biri tam tersini söylüyor. Elektronları açıklamak için kullandığımız olağan parçacık resmi çökerken, madde yine de kendi içinde yeni ve son derece düzenli bir kuantum yapı kurabiliyor. Üstelik bu yapı rastgele bir düzensizlik değil, topolojik bir semi-metal puzzle. Yani sistem alıştığımız kurallar kırıldığında bile tamamen dağılmıyor. Tersine daha derin bir düzen açığa çıkıyor. Elektronlar ortadan kaybolmuyor. Kaybolan şey onları düşük enerjilerde rahatça takip etmemizi sağlayan o tanıdık açıklama dili. Katı hal fiziğinde çoğu zaman elektronları çevreleriyle etkileseler de sanki hala tekil ve iyi tanımlı parçacıklarmış gibi ele alırız. Bu yaklaşım uzun süre çok iyi çalıştı. Çünkü karmaşık kolektif davranışları kuazi parçacık dediğimiz etkili parçacıklar üzerinden anlatmak mümkündü. Fakat bazı malzemelerde, özellikle de elektronlar birbirlerini çok güçlü biçimde etkilediğinde bu rahat tablo bozuluyor. Bu videonun merkezindeki hikaye tam da burada başlıyor. Parçacık resmi çökerse düzen tamamen mi yok olur, yoksa fiziğin daha derin bir katmanı mı görünür hale gelir? Önce kuazi parçacık fikrini sade biçimde netleştirelim. Bir katının içinde elektronlar tek başına hareket etmez. Kristal örgüyle, diğer elektronlarla ve atomların manyetik özellikleriyle sürekli etkileşim içindedir. Buna rağmen birçok malzemede sistem öyle organize olur ki bu karmaşık etkileşimler sanki tek bir etkin parçacığın davranışıymış gibi özetlenebilir. İşte kuazi parçacık budur. Gerçek bir temel parçacık değil ama sistemi anlamamıza izin veren son derece başarılı bir etkili tanım. Modern elektronik, metal fiziği ve katı hal kuramının büyük kısmı bu çerçevenin üzerinde yükselir. Şimdi sahneye ağır fermiyonlar çıkıyor. Bunlar elektronların sıradan metallerdekinden çok daha garip davrandığı malzemeler. Özellikle seryum gibi elementlerde bazı elektronlar atomun etrafında daha yerel kalma eğilimindedir. İletken elektronlarda bu yerel manyetik momentler arasında kurulan karmaşık ilişkiye Kondo etkisi denir. Basitçe söylersek, iletken elektronlar bu yerel manyetik momentleri örter ve sonuçta ortaya çok ağırmış gibi davranan yeni elektronik uyarımlar çıkar. Buradaki ağır sözcüğü gerçek anlamda bir kütle artışı değildir. Sistemin tepki verme biçiminin çok yavaşlaması, yani elektronların sanki büyük atalet kazanmış gibi davranmasıdır. Bu yüzden bu malzemelerde enerji ölçekleri küçülür, hızlar düşer ve çok ince kuantum etkileri görünür hale gelir. Bu bileşik sıradan bir metal değil ama tam anlamıyla bir yalıtkan da değildir. Yapısında Kondo fiziği güçlü biçimde hissediliyor. Yani yerel momentler ve iletken elektronlar derin bir kuantum bağı kuruyor. Fakat bu bağ sistemi tam kapalı bir enerji aralığına götürmüyor. Sonuçta çok düşük taşıyıcı yoğunluğuna sahip yarı metal benzeri bir durum. Dahası bu malzeme kuantum kritik bir rejimde bulunuyor. Kuantum kritiklik, maddenin iki farklı düzen arasında sıfır sıcaklığa kadar uzanan kuvvetli dalgalanmalar eşliğinde sınırda yaşadığı durumdur. Klasik bir faz geçişinde sistem bir taraftan diğerine geçer. Burada ise sınırın kendisi fiziği ele geçirir. Dalgalanmalar öyle güçlenir ki sistemin temel davranışını belirlemeye başlar. İşte tam bu noktada geleneksel parçacık resmi çatırdamaya başlıyor. Çünkü kuantum kritik rejimde elektronların davranışını iyi tanımlı tekil uyarımlar olarak paketlemek zorlaşır. Bu Landau tipi kuazi parçacık çerçevesinin bozulması demektir. Normalde bu çerçeve bozulduğunda çoğu kişi topolojik fiziğinde çökeceğini düşünür. Çünkü topoloji denince akla genellikle bant yapıları, blok durumları ve iyi tanımlı elektronik bantlar gelir. Yani önce parçacık benzeri durumlar olmalı, sonra onların küresel geometrisinden topolojik özellikler türemelidir diye düşünülür. Fakat burada şaşırtıcı sonuç geliyor. Topolojik düzen iyi tanımlı kuazi parçacıklar olmadan da ortaya çıkabiliyor. Bunu anlamak için Weyl-Kondo semimetali fikrine geçiyoruz. Standart bir Weyl semimetalde enerji momentum uzayında özel kesişim noktaları vardır. Bu noktaların çevresinde elektronlar çok karakteristik bir şekilde davranır ve sistem güçlü topolojik yanıtlar verir. En önemlisi de bu özellikler yüzey durumları ve Hall etkisi gibi ölçülebilir sonuçlara dönüşür. Weyl-Kondo semimetalinde ise bu yapı sıradan tek parçacık bantlarından değil, çok cisimli Kondo etkileşimlerinden doğar. Yani topoloji zayıf etkileşimli bir elektronik deniz üzerine sonradan eklenmiş bir süs değildir.
Bizzat güçlü korelasyonların içinden yükselir. Bu semimetallerde deney yapanların gördüğü en etkileyici işaretlerden biri çok düşük sıcaklıklarda ortaya çıkan kendiliğinden doğrusal olmayan Hall etkisidir. Akım geçen bir iletkene manyetik alan uygularsınız ve bir yanal gerilim oluşur. Burada ise malzeme manyetik olarak düzenli değilken bile sıfıra çok yakın alan koşullarında topolojik kökenli bir Hall yanıtı beliriyor. Bu sistemin içinde Berry eğriliği taşıyan topolojik düğümlerin etkili olduğuna işaret ediyor. Başka bir deyişle malzeme ben artık sıradan kuazi parçacıklarla anlatılamam derken aynı anda ama yine de topolojik bir elektronik geometri kurabiliyorum diyor. Bu davranış sabit ve rastgele değil. Basınç ve manyetik alan değiştirildiğinde ortaya kubbe biçimli bir faz bölgesi çıkıyor. Yani belirli koşullarda yeni topolojik faz güçleniyor. Bu koşullardan uzaklaşıldığında ise zayıflıyor. Bu kuantum kritik dalgalanmalar ile topolojik düzen arasında doğrudan bir bağ olduğunu da göstermektedir. Kuantum kritiklik sadece düzensizlik üretmiyor. Uygun simetri koşullarında yeni topolojik fazları da doğurabiliyor. Burada teorik cephede son derece önemli bir kavramsal dönüşüm var. Eğer iyi tanımlı bantlar kalmadıysa topolojiyi ne üzerinden tanımlayacağız? Cevap tek parçacık resminden daha genel bir dile geçmek. Teorisyenler sistemi tek tek elektron bantlarıyla değil, etkileşimli tayfsal yapı ve Green fonksiyonu üzerinden ele almıştır. Teknik adı ne olursa olsun fiziksel fikir şu: elektronların net parçacık benzeri izleri silikleşse bile sistemin tayfsal yapısında simetrinin zorlandığı özel kesişimler kalabiliyor. Bu kesişimler topolojik anlam taşıyabiliyor. Yani parçacık resmi çöktüğünde topoloji zorunlu olarak kaybolmuyor. Sadece onu tarif ettiğimiz dil değişiyor. Bu çok büyük bir kırılma. Çünkü modern fiziğin çok önemli bir kısmı önce iyi tanımlı uyarımlar gelir, sonra onlardan kolektif fizik doğar sezgisine dayanır. Burada ise ters yönde bir ders alıyoruz. Bazen iyi tanımlı uyarımlar kaybolur, fakat kolektif kuantum yapı ayakta kalır. Hatta yeni düzen o çöküş noktasında belirir. Bu malzeme topolojik bir semimetalin yalnızca temiz ve zayıf etkileşimli sistemlerde değil, kuazi parçacıkların dağıldığı kuvvetli korelasyon rejiminde de ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Benzer işaretler farklı bir ağır fermiyon sisteminde de görülmüştü. Orada da Weil-Kondo davranışının izleri, özellikle sıra dışı Hall yanıtı ve çok düşük enerjili ağır topolojik uyarımlar üzerinden tartışıldı. Bunu özel kılan şey ise topolojik davranışın doğrudan kuantum kritik zemin üzerinde ortaya çıkması. Bu nedenle çalışma tek bir egzotik malzemeyi tanıtmaktan daha fazlasını yapıyor. Teori ile deneyin aynı noktada buluştuğu yeni bir fizik resmi kuruyor. Topoloji sistemin bazı özelliklerinin küçük bozunumlarla kolay kolay kaybolmaması demek. Bir fincanla simidin aynı topolojik sınıfa konması örneği meşhurdur. Biçim değiştirse de delik sayısı korunur. Elektronik malzemelerde de bunun kuantum versiyonu söz konusudur. Bazı elektronik özellikler ayrıntılı mikroskobik karmaşaya rağmen korunur. Bu yüzden topolojik maddeler hem teorik olarak büyüleyici hem de uygulama açısından değerlidir. Fizikte yeni bir faz bulmak önemlidir. Ama daha da önemlisi o fazın nasıl ortaya çıktığını anlamaktır. Bu çalışma bize yeni bir tasarım ilkesi sunuyor. Uzun zamandır kuantum kritik noktaların alışılmadık süperiletkenliği beslediğini biliyoruz. Şimdi buna güçlü bir ekleme geliyor. Kuantum kritiklik uygun kristal simetrileri ve güçlü elektron korelasyonlarıyla birleştiğinde yeni topolojik semimetal fazlarını da doğurabiliyor. Yani dalgalanma ve kararsızlık burada yıkıcı bir unsur değil, yaratıcı bir unsur. Yeni maddeler ararken yalnızca temiz bant yapıları ve basit elektronik modeller aramak yeterli olmayabilir. Tam tersine en ilginç davranışlar güçlü etkileşimlerin içinden çıkabilir. Bu da araştırma stratejisini değiştirir. Çünkü artık soru sadece hangi malzemenin bant yapısı uygundur değil, aynı zamanda hangi malzeme kuazi parçacıkları zayıflatacak kadar güçlü korelasyona ve buna rağmen topolojik düzeni taşıyacak uygun simetriye sahiptir haline geliyor. Biz çoğu zaman maddeyi tanımlı parçacıkların bir araya gelmesi olarak düşünürüz. Oysa burada gördüğümüz şey maddenin bazen iyi tanımlı parçacıklardan daha çok ilişkilerden ve kolektif örüntülerden ibaret olduğudur. Elektronlar yine oradadır ama onları anlamlı kılan tek şey varlıkları değil, birlikte kurdukları kuantum örgüdür. Ve bu örgü parçacık resminin çöktüğü yerde bile geometrik ve topolojik bir düzen üretebilir. Bu bağlamda söyleyebileceğimiz şey elektronların ortadan kaybolmadığı, fakat onları bağımsız parçacıklar gibi anlatan dilin geçerliliğini yitirdiğidir. Buna rağmen sistem yeni bir topolojik semimetal fazı kuruyor. Yani yok olan madde değil, değişen açıklama çerçevesi.
Ortaya çıkan şey ise kaos değil, daha derin bir örgütlenme düzeyi. O yüzden bu videonun sonunda akılda kalması gereken cümle şu: bazen doğa en tanıdık açıklama dilimizi elimizden alır ama tam o anda daha temel bir düzen gösterir. Elektronların parçacık benzeri tanımı çözülüyor ama madde dağılmıyor. Onun yerine kuantum kritiklikten beslenen yeni bir topolojik semimetal ortaya çıkıyor. Bu kuantum fiziğinde çok derin bir mesaj taşımaktadır. Düzen her zaman net parçacıklardan doğmak zorunda değil. Bazen düzen parçacık fikrinin çöktüğü yerde başlıyor.